Bir ayarı var mı burada? Hani zili kapatma. Yok. Ama iyi fikir. Zili sökme ayarı olabilir. Evet. Zili sökeyim ben. Çünkü çocuklar bebekken zili sökerler. Kapıyı tekme tokat girerler. Yani bizim bina öyle. Hadi başlıyorum. Hadi başla. Şimdi İrem de geldi. Sevgili astrolog İrem. Ama oturman gerek öyle yönetmen gibi. Seda da böyle. Kameradan böyle bakıyorlar ve sanki dersin dünyayı kurtaracaklar. Sinemografik bir şeyler çekecek yani. Oscar alacak gibi duruyorlar. Halbuki ama on-off'a basamıyor. Ama bir ayakta böyle hareketli. Çok ilginç. Seda'da da aynı şey. Adam sadece oturup gülüyor. Daha yani zaten en makbul davranış şablonu mu bizim için şu anda? Teknolojiyle hiç alakası yok. İrem bir tane film izledim de ablama anlatacaktım. Bahane oldu. Şimdi sen de dinleyeceksin mecburen. Video çekeceğiz dedik çünkü. Yok Artık 2 diye bir film var Netflix'te, biliyor musun? İzledin mi? Seda ile geçen gün kafamız dağılsın diye film izlerken felsefeye daldık. Film çok ilginç bir film. Bu Jet Sosyete'de böyle kebapçı falan gibi bir çocuk vardı. Şahin Irmak galiba ismi. O çocuk başrolde, berber rolünde. Saçları nasıl biliyor musun böyle? Opus grubu vardı ya 1980'lerin, böyle yeleli saçları vardı. Oraları kısa Ala Garson gibi. Evet. Onun gibi yapmış ama günümüzde geçiyor. Yani çocuk 1980'lerde kalmış. Ve gelen herkesi de, berbere gelen herkesi de, her müşteriye de o yelelerden, yani saçı uzun değilse de extension takıyor, gönderiyor. 1980'ler kafası ve kuaförünün her yerinde, berber diyeyim, mahalle berberi, her yerinde diyelim Johnny Depp'in, Brad Pitt'in, John Stavos'un falan fotoğrafları var ama 80'ler fotoğrafları var ve o saçla herkes, bütün ünlüler. Çocukken 1980'lerde kalmış. Ben de öyleyim aslında. Benim de böyle bir yele takmam gerekiyor artık. Gerçekten böyle yelelerim de olsa tamamen ruhumu yansıtacak. 80'lerde kaldı benim kafam. Fakat çocuk gelen herkese bir hikaye anlatıyor. Daha doğrusu gelen müşteriye, müşteri bir şey anlatmaya başlayınca kaynımda da var hikayesi var ya, ondan kaynımda da var ya da burada yapılmışı var gibi. Ama bak öyle değil, benim daha iyi bir hikayem var diye anlatıyor müşteriye. Müşterilerinin hikayelerini anlatıyor. Bak sana bir hikaye anlatayım da. Bizim bir hala kızı var. Ve film 5 ayrı, sanırım 5 ayrı, 6 olabilir. Kısa hikayeden oluşuyor. Hepsi de günümüzün sorunlarına parmak basıyor. Sanırım 3. hikaye bir kız isteme hikayesi. Bir çocuk geliyor berbere. Bu arada sonunu anlatmayacağım. Konu çok komik. Yani her şey komik. Bu arada Zafer Algözlü bir bölüm var. Sosyal medya üzerine. Orası acayip komik. Ama bu hikayede Onur Buldu oynuyor başrolde. Bir de çok tatlı değil mi? Evet. Yağmur Tanrısevin. Kız bir oynuyor. Yağmur Tanrı sevsin. Bravo. Neyse o skeçte kız istemeye gelecek olan çocuk kuaföre geliyor, berbere geliyor. Ben diyor kız istemeye gideceğim, saçım şöyle güzel bir tıraş et diyor. O extension takılacak ama bence ona. Hatırlamıyorum ama. Emin misin ya kız istemekten diyor Şahin Irmak. Neden ki abi diyor. Bak diyor çok kötü bir olay geldi bir müşterimin başına diyor. Onur Buldu'nun hikayesini anlatıyor. Başlıyor hikaye. Onur Buldu. Arabada arkaya oturmuş, anne babası önde, arabada gidiyorlar. Yalnız biz Sibel'i çok sevdik babanla. Öyle. Kız istemeye gidiyorlar. Çocuk da yolda giderken nişanlısıyla konuşuyor, sevgilisi. Aşkım ne haber? Anlıyoruz ki oradan uzak bir yere gidiyorlar. İstanbul'da tanışmış bunlar ama kız istemeye giderken aile uzakta oturuyor. Bir şey köyü. İşte o bir şey köyüne 7 kilometre diyor tabelada. Çocuk arıyor kızı. Aşkım işte diyor 7 kilometre kal. Diyor o zaman 1 saat var diyor kız. Çocuk diyor nasıl ya diyor 1 saat olur. Aradan zaman geçiyor. Bir şey köyüne 60 kilometre diyor. Tamam mı? Ama 60 kilometre değil 3 dakika sonra geliyorlar. Yani ama bütün yol böyle geçiyor. Birisi sanki kamera şakası yapıyor bunlara. Hani köye gidiş bile tuhaf. Köye gittiklerinde de böyle meydanda insanlar toplanmış. Başında da bir tane adam çok neşeli. Köyün muhtarıymış o. Bunları karşılıyor. Yani kız, aile falan yok. Kızın evine gidecekler. Ellerinde çiçeklerle. Muhtar bunları karşılıyor ama muhtar çok neşeli. Hiç bizim mahalle muhtarına benzemiyor. Benim celbimi bana göndermeyen, haber vermeyen muhtara hiç benzemiyor. Çok neşeli. Ve nasıl böyle oynuyor falan adam böyle. Kızı böyle bir adam böyle oynuyor, tamam mı? Ya göbek atıyor. Kız veriliyor ya. Çok meraklı ya milletimiz. Herhalde ondandır diyorsun. Kız gidiyor, evleniyor. Yani evlendikten sonra ne olursa olsun. İsterse dayak yesin, isterse aldatılsın. Kız gidiyor diye çok muhtar zannediyorsun. Muhtar bir oynuyor ama folklor ekibi tutulmuş. Folklorcular oynuyor. Arada da break dance yapıyor. Folklorcular da bir tuhaf. Yolda giderken de anne ve baba ya bu kız sende ne buluyor falan diye çocuğa psikolojik şiddet yapıyor. Yani kız üstün bulunuyor. Çocuk yani aferin iyi kızı kaptı hissiyle gidiliyor. Ama eve gidiyorlar. Eve varana kadar çok şeyler yaşatıyor muhtar onlara oynarken. Yolda oynarken neler yaşatıyor. Kapıyı Çiçek Dilligil açıyor. Çiçek Dilligil anne.
Zaten şıkır şıkır bir kadın ya böyle masmavi gözlü. Buralarına böyle beşi bir yerdeleri takmış. O da oynuyor. Herkes oynuyor. Baba da oynuyor. Herkes oynuyor yani. Çok neşeliler. İçeri geçiyorlar ve muhtar, kız istemeye gidilince muhtar da yanında geliyor herhalde. Kleopatra gibi böyle sedire uzanıyor. Adam tam kızı isteyecek. Murat diye bir adam geliyor galiba. Murat mı Mehmet? Önce bunu iste çünkü diyorlar biz nasıl hani istenecek konuşacak bilmiyoruz. Bir prova yapalım diyorlar adama. Murat'ı isteyecekler önce oğullarına. Arada da oynuyorlar. Arada da kendi kendilerine gülüyorlar saçma sapan şeyler. Aşırı neşeliler. Çocuk da arada kızla göz göze geliyor. Kız onu bazen çağırıyor böyle arada. Hani kaçırıyor böyle odaya. Bir bakıyor odası tamamen kartondan yapılmış kızın. Düşüyor falan kızın koltuğuna oturunca. Ben diyor gidince diyor bu evi böyle yapmışlar falan diyor. Kızı İstanbul'da tanımışlar. Kız İstanbul'da normalmiş. Yani köyüne gidince o da anormalleşti. Ve kız o kadar iyi oynuyor ki bu çocuk kızın yaptıklarına şaşırdıkça niye şaşırıyorsun ki? Tarzı o kadar iyi oynuyor ki çünkü manyakça şeyler yapıyor kızda. Çocuk o güzelim kızdan bir soğuyor ki o sırada hani 15 dakikada anne gidelim falan diyor. İstemeyelim biz bu kızı. Durum buraya geliyor. Çocuk yani bulduğuna sevindiği kız 15 dakikada ailede manyak, köyde manyak, muhtar da manyak. Bu kız da bu ortamda manyak kendi coğrafyasında diye. Ve tam bunlar olurken hikayeyi anlatış sebebim de bu aslında. Sonra neden böyle manyadıklarını anlatmayacağım da orası gizli kalsın seyret çünkü çok Haldun'a mutlaka seyredin abla siz de seyredin Cem'le. Çünkü 5 hikaye de çok eğlenceli. Tam böyle kız isteme olmadı daha Murat isteniyor daha. O sırada bütün köy manyak ama. Yani Murat da manyak, oraya gelen giden de manyak, eve girenler çıkanlar çocuklar da manyak. Herkes bir neşeli. Aynen. Tam o sırada bir tane takım elbiseli bir çocuk giriyor içeri. Düzgün oynamıyor. Yani çok önemli bir şey. O köyden oynamıyor yani. Bir insan yani. Geliyor merhaba hoş geldiniz. Ellerini sıkıyor tam oturacak. Muhtar o Kleopatra gibi yatıyordu ya. Terlikle ilk önce çocuğa terliği fırlatıyor sonra koşuyor. Pataküte dövüp çocuğu çıkartıyor odadan. Diyor ki sen nasıl girdin buraya diyor. Bunu kim aldı buraya diyor. Çok diyor kusura bakmayın diyor falan. Dövüyor çocuğu. Döverek çıkarıyor. Aile böyle şaşırıyor çünkü çocuk ellerini sıktı normal bir şekilde. Öbür çocuk da çıkarken bak işin ilginç tarafı bu. Ben de filmde beni çok etkileyen şey. Öbür çocuk da odadan çıkarken dövülerek çıkarken gerçekten bir mahcup çıkıyor. Yani girmemeliydim yasak bir yere girdim gibi çıkıyor. Muhtar da diyor ki sonra tekrar Kleopatra gibi uzanıyor. Ya kusura bakmayın diyor. Kusura bakmayın diyor. Bu da bizim köyün delisi diyor. Her sabah diyor. Giyiniyor takım elbiseleri diyor. Şirket diye bir yere gidiyor manyak diyor. Yani çocuğu anormal olduğunu düşünüyor ve işin kötüsü çocuk da dayak yiyerek kovulurken hiç de şaşırmıyor. O da kabullenmiş. Çok etkiledi beni. Delilerin arasında normal olduğunda deli sanılma hikayesinin senaryoya bu şekilde uygulanması çok arada bir hikaye bu arada. Algıda belki seçicilik. Benim gibi düşünenler var mı acaba bu filmi izlerken? O sahneden çok etkilendim. O küçücük hikaye bana hayatın gerçeğini anlattı biliyor musun? Önemli olan onu deli zannetmeleri değil. Normal insanı deli zannederler. Bu mağara kuramında böyledir Sokrat'ın ama o deli zannedilin de kendini deli zannetmesi ve mahcup ayrılması çok acı bir his. Ve ablama da zaten bunları anlatıyorken film aklıma geldi anlatacağım dedim. Meritokrasi diye bir şey vardır. Liyakat usulü yani yeteneği olan, özelliği olan, parası olan, zenginliği olan, güzelliği olan kişiler ülkeleri yönetirler. Günümüzde de zaten sanırım toplum buraya gidiyor. Yeteneği olan kayrılıyor ama yeteneği olan değil aslında olduğunu söyleyen. Yani aslında filtreli yüzleri sunuyoruz ya ekranlarda. Evet. Filtreli hayat da sunuyoruz. Kendini pazarlayan, yeteneği iyi olan, sesi güzel olan, işte sosyal medyada takipçisi çok olan sanki yönetiyor bütün toplumu. Ve bu yüzden insanlar, sıradan insanlar, o adam gibi sabahları takım elbise gibi şirkete gidenler kendilerini deli zannetmiyor da deli zanneden de vardır. Yani çünkü toplum çok önemlidir biliyor musun? Bu yüzden sosyoloji okuyorum. Psikolojiyi niye seçmedim? Çünkü psikolojinin en önemli etkeninin sosyoloji olduğunu düşünüyorum. Toplum baskısı kişisel psikolojiyi etkiliyor değil mi? Kesinlikle. Sen deli olabilirsin. Bu psikoloji. Deli doğarsın. Ama deli zannedebilirsin kendini. Bu sosyoloji işte. Ve bu meritokrasi resmen günümüzde işliyor. Özellikle sosyal medya yüzünden.
ülkeleri, insanları, toplumları devletler yönetsin, başta bu cumhurbaşkanları olsun, neyle yönetilirse yönetilsin. Ama toplumun genelinde söz sahibi olanlar, özelliği olan, zenginliği olan, güzelliği olan artık doğal da değil, estetiği daha çok yaptırabilen, daha çok parası olan belki. İşte sosyal medyada çok zeki olan değil, sosyal medyada çok takipçisi olan, çok sosyal ve sevecen bir insan olmana gerek yok. Seviliyorsan eğer sosyal medyada takipçin vardır. 100 tane takipçin varsa sen seviliyor olamazsın hayatta gibi bir izlenim var. Bir sorun daha var. Bireye çok yüklenme. Buna çok kızıyorum. Yani neden bu hale geldik? Neden aslında toplumda kendimizi deli, az ya da sıradan zannediyoruz? Bireye de çok yükleniyor İrem, farkında mısın? Örneğin bak ne diyoruz? Bunu yapıyoruz. İşte pozitif düşün, enerji çalış, pozitif düşün diyoruz. Bir videoda diyorum ya pozitif düşündü, o da düşündü, o öldü. Hani işte pozitif düşünürsen kanseri yenersin demiştim bir videoda, böyle deniyor demiştim. Pozitif düşün, kanseri yen. Ama ya pozitif düşündüğü halde kanseri yenemeyen olursa, toplumun öyle bir baskısı var ki yenemiyor, gidiyor. Ona şey demezler ya, bu iş kardeşim, bu iş kader işidir de biraz. Sen pozitif düşün, yolculuğun güzel geçsin. Ama olmadı. Sende bir hata yok. Kanser öldüğüne üzülmez insan o yolculukta. Ben yeterince pozitif olamıyor muyum diye üzülür. Yani bireye çok yükleniyor. Kaderciliği aslında biraz bıraktırdı toplum insana. Yaşam koçları, fazla kişisel gelişim, daha doğrusu kişisel gelişim hurafesi. Kişisel gelişim çok önemli bir şey. Sahte peygambercilik, 25 kere kafanı duvara vurursan bütün dertlerin geçecek gibi sayılar, rakamlar İrem. Bak gerçekten bu işi yapan var. Kuantuma falan inanırım ben bu arada. Ama bu hurafeler inanıldıkça artması, şekil değiştirmesi, abartılması, bunlar da güzel. Bunlar senin iyileşmende yardımcı oluyorsa seviyorum. İnanmayı seviyorum ben ama inandığım halde, pozitif olduğum halde bir şeyler yolunda gitmiyorsa bana insanların teselli vermek yerine ya da insanların teselli vermek yerine yaptıkları çalışma ne biliyor musun? Hayır, doğru yapamamışsındır. Sen o tütsüyü yakarken camları açacaktın. 3 kere de bilmem ne çevrende dönecektin. Breakdance yapacaktın gibi. Ya hayatım, pozitif düşünmeye çalıştım ve çok kötü gidiyor arkadaşım dediğinde, arkadaşın sana gelip diyebiliyor ki kaç kere yaptın? 21 kere mi? 21 çarpı 3 yapacaktın. Sabah öğle akşam yemeklerden sonra o yaptığını. Bu teselli bekliyorsun aslında. Akıl alıyorsun ve aldığın akıl da sana ne kadar pozitif olamadığını hissettiriyor. Bireye çok yükleniliyor. Kader de var. Şanssızlık da var. Trajedi de var. Kaza da var hayatta. Ama olmaz. İyi düşünsen o araba sana çarpmaz, havadan uçar gider. Yani böyle bir şey yok dünyada. Bu tarafı da düşünmek gerek. Bu ne yükü veriyor biliyor musun insanlara? Her şeyi yaptığı halde başaramayan, okullar okuduğu halde işlere giremeyen, eğitim aldığı halde kendi işinde belki sosyal medya fenomeni olmuş birisi kadar ismi duyulmayan, deliler gibi eğitim aldığı halde, çok işte yatırım yaptığı halde kendi karşısındaki yeteneksiz ve altyapısız birinden daha az para kazanan insanlar, kader, trajedi, şanssızlık olduğunu değil de toplum baskısı yüzünden yeterince pozitif olmadığını, yeterince iyi düşünmediğini düşünerek bu hayatın trajedileriyle baş etmeye çalışırken bir yandan da yeterince beceremedim galiba pozitif olmayı kısmıyla da uğraşıyorlar. Zaten bir travmaları var. Üstlerine bir de travma yaratıyor bireye düşen yük. Kardeşim ben çok kaderci değilimdir. Kaderin üstüne giderim ama kader diye bir şey de var ya. Karşına çıkan insanları seçemiyor da olabilirsin. Ben çok güzel insan seçerim der. İnsanları iyi seçmiş bir insan. Ama feleğini şaşırır bir tane yanlış gelirse. Çünkü yanlışı koklamak neden zordur? Gerçek kötüyü ben hep derim ya, kötüden hiç korkmam. İyi oynayandan çok korkarım. Evet. 4. kitabımda demiştim okusaydın çok şaşırmış gibi böyle yapıyor. Romantizmde sorun. Bak romantizm. Romantizm dediğim hani bu felsefe olarak romantizm. Çünkü yine sosyal medyaya geliyorum. Fotoğraflarla hayatları biraz nasıl diyeyim, resim yaptık, yağlı boya gibi çizdik. Senaryo yazdık ya da oyun gibi oynadık. Sosyal medyada gerçekten şimdi ben bile bu videoda böyle durursam mı iyi çıkıyorum, böyle durursam mı gıdım gözüküyor falan diye düşünüyorsun. Hadi bu yüz filtresi ama hayatlara filtre koymak.
Fakat topluma bakıyorum. Benim derdim toplum, biliyorsun, neden bilmiyorum. Çocuk yapmadım ya, oyalanıyorum. Toplumla oyalanıyorum herhalde. Aynı sosyal medya gibi eskiden masallar vardı. Çocukken böyle okurduk. Hatta senin böyle açılan şeyin vardı. Hatırlıyor musun? Kül Kedisi 3 boyutluydu. Evet, o kadar güzel kitap. Hala vardı onlardan. O çok güzeldi. Çok güzel. Kül Kedisi örneğin, bak psikolojik şiddete bak. Ayağı küçük oluyordu ya hani, küçük böyle kötü kız kardeşin ayakları büyük. Bak buradan güzel kadınsan ve prens seni alacaksa biraz minyon ol. İrem senin gibi. Bizim şansımız yok ablamla. 38-39. Sen böyle 35 numara ayakla. Kül Kedisi bak, orada masaldaki psikolojik şiddete bak. Ayağı küçük kibar olur. Böyle kötüler, cadıların ayağı büyük olur. Aslında en çok rahatsız eden beni Pamuk Prenses'tir. Evet. Farkında mısın? Pamuk Prenses hiç ondan değil, ona rahatsız etmiyor. Hiç tipi falan değil yani. Pamuk Prenses'i kraliçe emir veriyor. Bir avcı ya da birisi götürüyor ya ormana. Öldürmeye götürüyor. Kraliçe kötü. Evet. Ama geri kalan her şey melek gibi. Dünya çok güzel. Hayır, gerçek hayatta kraliçe kötü çıkarken, ondan kaçmaya çalışırken başka bir kötünün koynuna atlar insan. Çünkü yani kaçmaya çalışan kişi harekettedir ve hareket ederken ve kötüden kaçmaya çalışırken kötüyü bulma ihtimali de çok yüksektir. Çünkü muhakemesini yitirebilir insan. Bu da Trendyol'dan bilgi geldi herhalde. Aldığınız şey gerçeğine hiç benzemiyor. Haberiniz olsun mesajını bekliyorum artık Trendyol'dan. Sipariş verdiniz ya hanımefendi. Onu gördüğünüz büyüklükte değil o. Daha küçük ya da daha büyük gelecek diye özel bir SMS bekliyorum artık gerçekten. Böyle Sevgili Nilgün diye başlayan pazarlama SMS'ini kabul etmiyorum. Gerçekçilik istiyorum Trendyol'dan, tamam diye. Ona da bir video çekeceğim. Neyse, şimdi örneğin Pamuk Prenses hadi avcı bıraktı. Normal hayatta bırakmaz. Avcı onu öldürür. Ya da kız kaçacaksa ancak hani kendi çabasıyla kaçar. Avcı sen de çok iyi birisin. Kraliçe de dedi ama avcı bir kere kendini tehlikeye atmaz. Çünkü kıza dur diyor orada. O kız orada durmaz, geri döner belki. Avcının kelle gider. Yani gerçek hayatta böyle bir şey yoktur. Romantizm dediğim bu. İnsanları böyle senaryolarla, böyle masallarla gerçekliğe, olmayan bir gerçekliğe inandırdılar ya abla. Şu anda sosyal medya o masallardan daha az gerçekçi. Masallarda kraliçe seni avcıya verince, ben avcı, Allah'ım karşıma seni çıkardın, sen bir meleksin dediğin her insan seni sırtından bıçaklarken buluyorsun gerçek hayatta. Ama bak ilginç olan Pamuk Prenses o ormanda açlıktan ölmüyor, hayvanlar yemiyor, bir ev buluyor. Evde de 7 cüce var. Şirin cüceler diyorsun değil mi? Ama 7 tane cüce ormanda yaşıyor. Kadın görmemişler. Pamuk Prenses'in avcıdan kurtulsa cücelerden kurtulma şansı yok. Bence öyle. Ay iyi ki geldin, işte ev eşyalarımızı dikersin, buraları temizlersin diye mutlu bir hayat süremez 7 cüceyle. 7'si de mi namuslu bu cücelerin? Değil mi? Bak gerçekçilik yok. Romantizm işte bu. Ama bir şekilde kraliçe aynaya soruyor, kim benden daha güzel bu dünyada diye. Pamuk Prenses diyor ki bence masalın en gerçekçi yeri aynanın konuşması. En gerçekçi yeri orası. Gerisi tamamen hayal ürünü. Ve geliyor, elmayı yediriyor. Elmayı yutuyor Pamuk Prenses. Böyle ölmüyor, yatıyor. Beyaz atlı prens geliyor. Eşek sahibi bir sapık köylü de gelebilir. Ama beyaz atlı prens geliyor. Diyorum yani UFO gibi bir şey bu ruh eşi. Gördüğünü sanan var ama inanan yok. Yani o beyaz atlı prens elmayı yemiş Pamuk Prenses'e geliyor. Bak bunları düşün, çocukken düşünmedik. Evet. Kraliçe ona yedirdi. Elma da pörtlüyor. Öyle pörtlemez elma. Böyle Heimlich manevrası yapacak. Arkadan geçecek. Beyaz atlı prens, sapık köylü fark etmez. O pörtlemez o elma o şekilde. Evet. Değil mi? Gerçek hayatta da o elmayı yutarsan boğazında kalırsa pörtlemez. Elma pörtlemiyor hayatta. Ama işte romantizm dediğim ne? Masallarla inandırılan bu, Yeşilçam'la inandırılan bu, nasıl diyeyim, kötünün içinde iyi olma hikayesi, mucizevi bir şekilde iyileşme, hayata dönme, aşkı bulma hikayeleri masallardaydı, kaldı çocuklukta, bilinçaltımıza gitti kaldı. Ama sosyal medyada bu romantizm devam ediyor. Eşler birbirini çok da sevmiyorlar ama 2 tane fotoğraf koyuyorlar. Birileri maşallah size deyince maşallah bize oluyorlar. Hatta boşanacak belki adamdan ama 2-3 like aldığı için ve boşanırsa kimle fotoğraf koyacağını, neye koyduğunu bulamadığı için boşanamıyor. Kötü ilişkiler de böyle devam ediyor. İrem çok güldü ama haklı değil miyim?
Yok çok haklı. Haklı değil miyim? Evet. Yani şimdi de burada bu kadar da like alıyoruz. Yani şimdi bu adam giderse ben ne koyacağım? Yani tatilden fotoğraf koyuyoruz 5 yıldızlı otellerden ve herkes bizi zengin ve mutlu zannediyor. Halbuki adam kredi çekip bizi tatile götürüyor. 3 sene önceden borç yaptığı tatili ödeyemiyoruz zaten şu anda. Bir de bu kadar yakışıklı değil adam. Biraz yandan bastırdım adamı. Ben de bu kadar pürüzsüz değilim. Çünkü filtre var cildimde demiyor. Ve ilişkimizde el ele tutuştuk ama dün akşam metresi galiba aradı adamı ve yazıştılar. Odada demiyor kimse. Ve bu yüzden bu romantizm insanlara yük oluyor. Herkes çok özel. Bu sebeple diyorum ki sıradan insanların artık bana göre sıradan ve normal olanların köyün delisi sanılması yerine ya da az sanılması yerine yeteneği olmayan ama insan olmayı çok iyi başaran insanların da hakkının verilmesi gerekiyor. Ellerinden, yanaklarından, gözlerinden öpülmesi gerekiyor o insanların. Komşu bile asansörde gördüğünde takipçi sayına göre sanki sana tavır yapıyor. Hani ben çok şanslıyım bu konuda, belki daha iyi tavır görüyorum zannediyorsunuz ama hayır. Takipçi sayıma göre benim ukala olmam gerektiği düşünüp çevreye ben daha kimseyle konuşmadan yayılabiliyor. Böyle şeyler de oluyor ama konu bu değil. Konu benim bir özelliğim yok. Ben iyi gitar çalamıyorum. Akustik falan şarkı söyleyemiyorum. Böyle el işleri falan yapamıyorum ki yapıyorum biliyorsunuz. Ama paylaşmak istemiyorum artık eskisi gibi. Çok güzel yemekler yapıp paylaşırdım eskiden. Çünkü birilerine örnek olsun isterdim. Gösteriş yapmak gibi geliyor artık bana. Diğerlerine benzemekten korkuyorum. Ruhum o olmadığı halde. Sıradan olmanın keyfini yaşamak istiyorum. İnsanların da yaşayabilmesini istiyorum. Sosyal medyada bir şey paylaşamazsan, çok takipçin yoksa, bir yeteneğin yoksa, çocuk da yaparım kariyer de telaşını abartan sosyal medya kariyerli çocuk sahibi olan insanlar var. Abartan ama. Çocuklarım işte 3 tanesini buraya koyuyor, kocasına koydurtuyor, çekiyor ve bakın böyle yemek de yaptım, yerleri de sildim falan diye fotoğraflar koyuyor. Ne kadar özel kadın diyor izleyen. Köyün delisi zannediyor kendini. Ben yapamıyorum diyor. Çocuk yetiştirmek, normal insan olmak, sıradan insan olmak bana göre en büyük farklılık artık. Çünkü herkes o kadar farklı ki bizim bir tane de 8 tane falan fenomen vardır ya da kendini fenomen zanneden. Ben hiç gerçekten o taraflarda bezim yok. En normal benim bence muhteşem ve mükemmel hayatlarını mükemmelmiş gibi sundukları bir senaryo oynuyorlar aslında. Hatta bir tane video çektim. Onda da diyorum. O videoda da yani üst üste yayınlayacağım belki ama sosyal medyayı eğer ki bu filmde gerçek karakterlere rol verilmiştir ama karakterler zarar görmemiştir mantığıyla ve bir bilim kurgu filmi izler gibi izlersek ve kendi birey olarak ne yapabiliriz ki diyeceksiniz. Toplum bireylerden oluşuyor. Her birey kapısının önünü temizlerse bu konuda. Yani televizyonda bir film vardır, izlemezsin ama sosyal medyayı eline alıyorsun, artık maruz kalmamak imkansız. Maruz kaldığın şeyin manipülasyonuna uğramamayı başarırsan eğer, sadece sen yoksun bu hayatta. Benim çocuğum yok, ben daha çok düşünüyorum çocukları. Gelecek bir nesil var ve ruhları gerçekten zor durumda. Bir araştırma okudum. Bir sonra yayınlayacağım videoda hatta ondan bahsettim. Yapılan araştırmaya göre 1950'lerdeki bir akıl hastasının kaygı seviyesine sahipmiş. Günümüzde bir lise öğrencisinin normal günlük kaygı seviyesi. Gerçekten öyle. İnsanlar bozuluyor, insanlar çok kötü, depresyon çok arttı diyoruz ama biz bilmezdik gençlikte. Şimdi gençlik depresyonu da biliyor, her şeyi biliyor. Ve bu kaygı seviyesinin bu kadar artmasının sebebi çok fazla bireye yük bindirmek, çok fazla romantizm, güzel ilişki, harika ilişkiler dışarıda ama sokakta bulamıyor o gençler, o çocuklar, bizler. Hani herkes çok mutlu ama aslında değil. O mutluluğu gördükçe bireye çok fazla, örneğin başaranların hikayesini dinliyor çocuk ama kendisi başaramıyor. Başaramayanların da hikayesi anlatılmalı aslında. Anlatılmıyor ama. Evet. Başarmak zorunda kalıyor insan. Değersizlik duygusuyla mücadele etmemek için 85 tane kitap yazsam, hepsi çok satsa 86'cıda ne yapacağımı düşündürtüyor bu toplum bana. Yok olma çok kolay, linç yeme, ama var olma o kadar zor ki sıradan insanların, insan olmayı bilen insanların, yanındakine, bireye, karşısındakine iyi davranmayı ve empati yapmayı bilen insanların en büyük yetenek olduğunu düşünüyorum. Ve bunu sosyal medyada göstermiyorlar diye daha az değil insanlar. Pamuk Prenses ve Yedi Cüceler gibi değil bu hayat. Ne yazık ki. Ve sosyal medya o masalları bize büyük gerçekçilikle, çizgi karakterler değil, büyük gerçekçilikle sunuyor. Gerçek karakterler oynuyor. Gerçek sanmayalım diyorum. Yoksa
o köyde. Deli zannedilip tekme tokat bir odadan atılırsınız. İşin kötüsü siz de bu kadar atılırsanız odalardan kendinizi deli zannedebilirsiniz. Kesinlikle. Harikasın.